Merhaba sevgili hanımlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz tavşan figürlü çantamızın nasıl yapıldığını anlatacağım. Bayram çantası olarak düşündüm arkadaşlar. Güzel kızlarımız için tatlış böyle figürlü çantalar yapmaya çalışacağım. Ama tablet ya da telefon boyutuna da uygun yapılabilir. İstediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz, şekillendirebileceğiniz hoş bir çalışma oldu. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Evet, şöyle kalınca bir ip kullanıyorum. Tığım 5 numara. İlk ilmeğimi atıyorum, şöyle başlangıç ilmeğimi. 1 2 zincir çektim. İlk zincire dönüp bir ilmek aldım. İkisini bir çıkarttım. Geri döndüm. Şu ilmekten bakın tekrar bir ilmek çıkarttım. İkisini bir çektim. Bu şekilde 15 kez tekrarlayacağım. Yani şöyle sayacak olursak 2 4 tane olmuş şimdi. 5 6 şimdi istediğiniz boyutun genişliği için buradaki zincirin uzunluğu arkadaşlar baz alınarak yapılmalı. Mesela bir telefon kılıfı şeklinde hazırlayacaksanız telefon eni kadar örmeniz yeterli. Ben biraz daha geniş, böyle daha çok kol çantası gibi düşünerek minik kızlarımıza yapmayı planlıyorum. O yüzden şöyle bir 15 zincir çekeceğim. 2 4 6 8 10 12 14 15, hatta fazlasını bile yapmışız. Evet, 15 taneden sonra şöyle bir zincirle ilk yuvaya batacağız. Ama öncesinde tığımızın üzerine ipimizi saralım. Bakın şu şekilde batıyorum. Hem zincirden hem de bu ilmek aldığım telden. 2 3 Şurayı düzeltmek istiyorum. İpin katı açıldı sanırım. Burayı sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. ...15 tane yalancı sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi aynı noktaya, başlangıç noktasına, yani şöyle 2 tane daha yapacağız. Sıranın sonuncu zinciri ve toplamda 4 kez buraya yalancı sık iğne yapıyoruz. İlk sık iğnemiz sağ taraf için, dönüş için 2 sık iğne, bir tane de sol taraf için yaptık. Daha sonra buradaki bakın sık iğnelerin karşılıklarına gelecek şekilde yeniden yalancı sık iğnelerle sırayı tamamlayacağım. Aynı şekilde diğer uçta yaptığım gibi dönüş için sırayı tamamlarken tekrardan yeni 2 tane yalancı sık iğne yapacağım. Evet, bakın ilk sık iğne yaptığım yer. Şimdi hem sağdaki hem soldaki sık iğnem tamamlanmış oldu. Dönüş için de 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve sıranın ilk sık iğnesinin tepesine batıp şuradan şöyle bir ilmekle burayı tamamladım. Bir zincir çektim. Evet, zeminimizi oluşturduk. Buradan sonrasında artık düz bir şekilde örerek devam edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bakın, sıraya başladım.
Her sık iğnenin üzerine, ki yalancı sık iğne tekrar tekrar söylemek istiyorum çünkü yanlışlık olmasın. Sık iğne yaparsak eğer görüntü farklı olacaktır arkadaşlar. Her birinin üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Artık arttırmamız yok, çift batmamız yok. Düz bir şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra da oluşturduğumuz sıranın başıyla bir bütünleme sağlamak için ucunda küçük bir işlemimiz oluyor sadece. Bakın şöyle torba gibi olmaya başladı şimdiden, ikinci sıradayken. Bu şekilde bir 10-15 sıra öreceğiz. Tabii ki bu boyutlandırma işi tamamen sizin isteğiniz doğrultusunda devam edecek. İpiniz daha ince olur, daha kalın olur. Mesela ben burada 15 tane zincirle başladım. Belki 15 zincir daha ince bir iple küçücük bir görüntüde olacak. Bu yüzden tamamen ölçülendirme işlemini başlangıçtaki zincirle ayarlamanız gerekiyor. Yüksekliğini de yine öreceğiniz sıra sayısı etkileyecek arkadaşlar. Şimdi bakın, şuradaki son kısma batmadan şuraya geçiyorum ki burası ekleme yaptığımız ilmeğimiz, şu ilmeğimiz. Eklememizi bu şekilde yapıyoruz. Sıra başında tekrar bir zincir ve aynı şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi bir 10-15 sıra boyunca öreceğim. Bu formda daha sonrasını yine birlikte devam edelim. 15 sıra boyunca ördükten sonra ipimizi keseceğiz. Yine aynı şekilde alt sıralarda yaptığımız gibi bağlama işlemini yaptık. İlk başlangıçtaki sık iğnemize ipimizi bağladıktan sonra şöyle kopardım ipimi, bakın. Şöyle bir bütün görüntü oldu. Şimdi birkaç sırada beyaz öreceğiz. Aynı şekilde sadece burada rengimi değiştireceğim. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. Başlangıç ilmeğinin ardından ilmeğimi çıkardım. İlk sık iğnemden şöyle ipimi geçirdim, bir zincir attım ve yine aynı şekilde beyaz örmeye devam edeceğim. Birkaç sırada beyaz ördükten sonra detaylarına geçeceğiz. Başlangıçtaki ipimi şöyle içinde yürütüyorum. Onu o şekilde kaybettim, bakın. Şimdi yine aynen alt sıralarda olduğu gibi beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. 5 sıra boyunca da beyazdan ördükten sonra şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Şöyle parmağımın etrafında çevirip bir sihirli halka oluşturdum. Başlangıç ilmeğinden sonra 6 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra şöyle iyice sıkıladıktan sonra yapmış olduğum ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir tane zincir ve ilk sık iğneye battım. 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir sonrakine 2 tane sık iğne. Toplamda 6 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift batarak 2'şer tane sık iğne yapıyorum. 6 tane olan sık iğne sayımız ikinci sırada 12'ye çıkıyor. Şimdi 12 tane sık iğne yaptık. İlk sık iğnenin içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi çıkarıp tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi buradan sonra 8 sıra boyunca dümdüz devam edeceğim. Her sık iğneye bir tane batıp
bir tane sık iğne yapmış olacağım. Toplamda her sırada 12 tane sık iğnemiz olacak. 3. sıradayım şimdi, bakın. Toplamda 10 sıra boyunca öreceğim. Detaysız. Şimdi burayı uzatalım. 10 sıra olduğunda tamamlamış olacağız. Toplamda 10 sıra oluncaya kadar bu şekilde ördüm ve ipimi şöyle uzunca kestim. Dikmek için bıraktım bu kısmı. Şimdi burada bir detayımız olacak arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca tekrar anlatacağım. 6 trabz sık iğne ile başladım. İkinci ve daha sonraki sıraları 12 sık iğne ile tamamladım. Buradaki detayımız, burada küçük bir boyama işlemi yapacağız. Hemen şöyle fırçama boyama alıyorum. Ben far paleti kullanıyorum arkadaşlar burada. Şu şekilde bakın kapatacağım. Şu alt kısmını, şu içeride kalan kısmını şöyle koyuca boyayacağım. Daha sonra şöyle açıyorum. Aralarını da boyayalım ki zaten kolayca çıkacak bir ürün değil. Toz boya olduğu için içine işleyecek beyaz ipimizin. En kolayı far paleti diye düşündüm. Çünkü zaten bu işlerde kullanılıyor ama tabii ki amigurumi yapan arkadaşlarımız bilir. Onlar için de yine bu şekilde kullanmak için mevcut boyalar var. Şöyle iyice içine geçmesini sağlıyorum. Bakın şöyle iyice boyadıktan sonra şimdi buradaki işlemimiz şu şekilde olacak. Şöyle daha önce hazırladığımı da hemen şöyle alıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle orta kısma dikeceğim arkadaşlar. Dikiş için video dışında dikmeyi planlıyorum. Zaten çoğumuzun bildiği bir işlem. İğne kullanacağım dikerken. Şu şekilde birleştirme yapacağım. Daha sonrasını birlikte devam edelim. Kulak kısımlarını diktikten sonra bakın şöyle de bir detay var. En uç kısmına diktim. Yani ne önüne ne arkasına. Tam şöyle uç kısmına diktim. Şimdi burada kulakları baz alıp göz ve ağız yapalım burada. Şimdi şöyle ipimi bir sağlamlayayım. Arka kısımda ince bir ip kullandım. Daha kalın da kullanılabilir. Hatta deneyelim. Çok güzel durmazsa daha kalın bir ip kullanabiliriz. Şöyle birkaç kez geçelim ama kalın bir ip kullanırsanız bir kere geçmeniz de yeterli olacaktır. Şöyle iç kısımdan geçiriyorum iğnemi. Bakın arkada da görünmeyecek. Burayı düşünürsek şöyle bir tane daha geçirip evet, şöyle bakın eşit görünüyor. Şimdi tam ikisinin ortasına geçeceğim. İki kere geçiyorum buradan da.
bakın hemen şöyle yatay çizginin hemen altından geçip burayı şöyle hafif aşağı doğru bir görüntü vermek için şöyle bir kere de alttan geçelim. Hemen şöyle görüntümüz netleşsin. Şöyle Y harfine benzeyen bir burun, ağız yapmış olalım. Şimdi ipimi arkada sabitleyeceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, arkadan sağlamladım ipimi. Gözlerimiz ve burnumuz da tamamlandı. Hemen şöyle yanak gibi düşünüp minik minik süreceğim. Fırçamdaki boyayı buraya indirdikten sonra da şöyle iyice yedirerek boyanın ipe geçmesini sağlayacağım. Evet, güzel bir görüntü yakaladık sanırım. Çantamızın yapımı bu kadar arkadaşlar. Kısa bir sap öreceğim. Sapta kullanacağım detayı da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında kolay bir kordon. Şimdi şöyle iki renk ipimi de kullanacağım burada. Şurayı düğümleyebilirsiniz. Daha da kolay olur sanırım. Bu şekilde olursa. Tek kat ipten de tek renk ipten de yapılabilir. Şöyle beyaz ipimden alıp pembeden ilmek aldım bakın. Şunu hatta çekelim ki biraz daha net görünsün. Beyaz ve pembenin arasından tığımı geçiriyorum. Şöyle ikisini bir çıkarıyorum. Bu şekilde çok uzun olmayan bir kordon öreceğim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Böyle biraz uzattıktan sonra kordonumuz tamamlanmış olacak. Hem şık hem kolay. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz tek renkle, dilerseniz iki renkle yapabileceğiniz bir kordon. Şimdi biraz uzatacağım bu kordonu. Daha sonra devam edeceğim. Evet, istediğimiz uzunlukta sap kısmını yaptıktan sonra bakın ilmeğim hala burada. Şöyle ipimi kesiyorum. Şu şekilde ilmeğimi çıkardım. Şöyle ikisini bir düğümledim. Hemen şöyle sabitleme işlemini yapacağım iç kısmından. Şöyle bakın. Buradan devam edelim. Daha ince bir tığla daha kolay olacak sanıyorum. İpimi geçiriyorum buradan. Aynı şekilde diğer ipi de geçiriyorum. İç kısımda birbirine bağlayalım. Daha sonra da ipi yine iç kısımda yürüterek saklayıp görüntünün düzgün bir hale gelmesini sağlayalım. Burada ne yaparız? Şöyle sık iğnelerin arasından ipimizi geçirebiliriz. Şöyle alta doğru da geçirip tamamlayacağım. Diğer yönde de aynı işlemi yaptıktan sonra çantamız tamamlanmış olacak. Bir tur daha geçirdikten sonra şöyle ipimizi kesebiliriz dip kısmından. Evet, aynı işlemi diğer yönde de yapalım.
Sap kısmını da diktikten sonra gördüğünüz gibi çantamız hazırlanmış oldu. Tavşan figürlü çantamız ister tablet ister telefon çantası ya da mini kızlarımıza bayramlık çanta olarak yapılabilir. Umuyorum ki sizin de seveceğiniz güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.